Tebrikler, beni kaybettin. Bu sözler bir ayrılık ifadesi gibi gelse de bugün size anlatacağım hikaye aslında kendinizi geri kazanma, zincirlerinizi kırma ve en önemlisi artık yeter diyebilme hikayesi olacak. Ben Mustafa Çay. Umarım bu sohbetin sonunda belki de içiniz rahat bir şekilde ve acı çekmeden tebrikler, beni kaybettin diyebileceksiniz. Her toksik ilişki bir tiyatro oyunuyla başlar. Perdeler açılır, ışıklar yanar ve karşınızda kusursuz bir aktör belirir. Karizmatik, büyüleyici, sanki sadece sizin olmak için bu dünyaya gelmiş gibi. İlk bölümler öylesine kusursuzdur ki hiç sorgulamadan bunun bir oyun değil, tamamen gerçek olduğuna inanırsınız. Ama unutmayın, aktörler her türlü role bürünebilirler. Bu bir profesyonelliktir. Narsistler ve toksik ilişki dinamikleri gerçeklik değil, illüzyon satarlar. Size gösterdikleri kişi kusursuz bir role bürünmüş profesyonel bir oyuncudur. Ve siz o role o kadar çok inanırsınız ki oyun bittiğinde bile belki gerçekten de öyleydi diye düşünürsünüz. Bu bir hipnoz halidir. İşte ilk büyük hata burada yapılır. Onun içindeki iyi insanı aramaya başlarsınız. Aslında içinde derin bir yara var. Kimse onu görememiş ama ben ona yardım etmeliyim dersiniz. Biraz sevgiyle iyileşeceğini ümit edersiniz. Ama maalesef hayır. Bu bir kurtarma operasyonu değil, sizi de bataklığa çeken bir illüzyon. Narsistler kurtarılmayı bekleyen zavallılar değil, sizi avlayan avcılardır maalesef. İkinci perde açılır ve işte burada oyun gerçekten başlar. Karşılıklı bir çekim, bir kimya oluşur ve siz hayatınızda hiç olmadığınız kadar kendinizi yaşadığınızı hissedersiniz. Ama bu zirve deneyim hissi aslında bir yanma hissidir. Size sel gibi ilgi yağdırır, sürekli mesaj atar, sizi övgülere boğar ve sanki evrenin merkezine yerleştirir. Beyniniz dopaminle dolar. Kendinizi bulutların üzerinde hissedersiniz ve o kesinlikle benim ruh ikizim diye düşünürsünüz. Bir kumarbaz hayal edin. İlk oyunda çok büyük para kazanıyor olsun. Kalbi hızla çarpıyor. Eli ayağı titriyor sevinçten ve bugün benim günüm diye çığlık atıyor. Sonra oynadıkça kaybetmeye başlıyor. Ama o ilk kazancın tadı damağında kalıyor. Bir el daha diyor. Bir el daha ve oynamaya devam ediyor ve böylece cebindeki son kuruşu da tüketene kadar masanın başından kalkmıyor. Toksik ilişkiler de tam olarak böyledir işte. O muhteşem başlangıç ve yoğun bağ sizin için bir referans noktası haline gelir. Ve sonrasında ne olursa olsun o noktaya geri dönmek için her şeyi yapmaya hazır hale gelirsiniz. Ama asıl oyun bundan sonra başlar. Narsist yavaş yavaş soğur, uzaklaşır. Sanki siz bir şeyleri sürekli yanlış yapıyorsunuz gibi davranır. Ve siz de o ilk günlerdeki sıcaklığı geri kazanmak için kendinizi paralar durursunuz. İşte bu bağımlılığın ta kendisidir. Aslında belki de artık onu gerçekten sevmiyorsunuz ama onun onayına, dikkatine ve o sevgi kırıntılarına muhtaçsınız. Sonra üçüncü perde açılır ve belki de artık ciddi bir ilişkiniz vardır. Sözler verilmiş, vaatler edilmiştir ama bu vaatler suya yazılmış sözler gibidir. İlk dalgada silinebilirler. Normal bir ilişki iki kişinin birlikte bir kale inşa etmesi gibidir. Her biri tuğla taşır, çimentoyu karıştırır, temeli birlikte ve beraber atarlar. Toksik bir ilişkide ise yalnızca siz emek verirsiniz. Karşınızdaki sizi izler, eleştirir, bazen yardım ediyormuş gibi yapar ama hiçbir zaman gerçekten de tek bir tuğla bile koymaz. Ve yorulduğunuzda, tükendiğinizde bile sen yeterince çaba göstermiyorsun canım gibi şeyler söyler. Bu aşamada gerçeklik çarpıtılır. Hafızanız sorgulanır. Ben öyle bir şey söylemedim. Her şeyi sen abartıyorsun. Ya bu ara sen çok hassassın galiba gibi şeyler duyarsınız. Kendi hafızanıza olan güveniniz kaybolur. Bir sabah uyanırsınız ve ben aklımı mı yitiriyorum acaba diye sormaya başlarsınız. Oysa siz yalnızca manipüle ediliyorsunuz. Hepsi bu. Diyelim ki cesaretinizi topladınız ve ona dönüp dediniz ki ben bu ilişkide gerçekten mutsuzum. Konuşma tarzın benim canımı yakıyor. Bir şeyleri değiştirmeliyiz artık. Normal bir insan böyle bir durumda ne yapar? Dinler, düşünür. Üzgünüm, senin için ne yapabilirim der. Peki bu toksik bir ilişki ise o zaman saldırır. Sen zaten acıdan besleniyorsun. Ben eski sevgilimle hiç böyle şeyler yaşamazdım. Sen bence bir ilişkiye hazır değilsin. Kesinlikle sorun sende gibi şeyler söyler. Gördüğünüz gibi problem yine size yansıdı. Şimdi hem gerçek probleminizle hem de acaba gerçekten ben mi sorumluyum şüphesiyle mücadele ediyorsunuz. Bu bir yangından kaçmaya çalışırken birinin size ateş püskürtmesi gibi bir şeydir. Sevgi
kötü bir muameleye katlanmanın bir gerekçesi olamaz. Asla. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda. Bunu lütfen hiç aklınızdan çıkarmayın. Ve sonra dördüncü perde gelir. Uyumluluk perdesi. Ama bir dakika, bu toksik bir ilişkide uyumluluk diye bir şey yok, değil mi? Uyumlu bir ilişki iki müzisyenin düet yapması gibidir. Biri keman çalar, diğeri piyano. Bazen tempo değişir, bazen ton kayar ama sonunda mutlaka bir armoni oluşur. Toksik ilişkide ise tek kişinin çaldığı bir orkestra vardır. Siz hem keman hem piyano hem de davul çalmaya çalışırsınız. Karşınızdaki ise koltuğa oturmuş izler ve yanlış nota diye sürekli bağırır. Kendinizi sürekli olarak bir yürüyüş bandında hissedersiniz. Ne kadar koşarsanız koşun asla bir yere varamazsınız. Söylediğiniz her kelime potansiyel bir çatışmadır. Her davranışınız sorgulanır ve her seferinde özür dilersiniz. Kendinizi küçültür, biraz daha kaybolursunuz ve bir gün aynaya baktığınızda orada yabancı bir silüet görürsünüz. Ben kimim? Ben kime dönüştüm diye sorar durursunuz. Çünkü o ilişkide hayatta kalabilmek için kendinizden o kadar çok fazla şey feda ettiniz, geriye sadece bir gölge kaldı. Şimdi en acı yalanla yüzleşelim. Bu yarın tuzağı dediğimiz bir seraptır. Yarın beni anlayacak. Yarın değişecek. Yarın bana değer verecek. Yarın. Bu yarınlar birikir, aylar, yıllar geçer ve bir sabah uyanır, pencereden dışarı bakar ve şunu fark edersiniz ki o yarınlar hiçbir zaman gelmedi ve gelmeyecek. Çünkü asıl değişmesi gereken kişi asla değişmedi ama siz tanınmaz hale geldiniz. Şu sert gerçekle yüzleşmeliyiz. Maalesef narsistler öyle kolay kolay değişmez. Bu bir yorum değil, bir gerçek. Ama siz umut edersiniz çünkü o başlangıçta size gösterdiği harika insan gerçektir size göre. Ama ne yazık ki hayır. O bir hologramdı. Sizi tuzağa düşürmek için tasarlanmış bir simülasyondu. Şov bittiğinde geriye kalan boş, soğuk, sizden beslenen bir duygusal vampir. Hani toz pembe aşkların pembesi gidince geriye yalnızca tozunun kalması gibi. Özellikle de biyolojik saati işleyen, bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak isteyenler için bu oyun çok daha acı verici. Yıllar sonra o fırsat kapıları maalesef ki kapanmış, o yollar tıkanmışken geriye sadece şu pişmanlık sözleri kalır. Keşke daha önce görebilseydim. Toksik ilişkilerin en sinsi yanı yarattıkları travma bağıdır. Bu Stockholm sendromunun aşk versiyonudur. Sizi yaralayan kişiye bağlanırsınız çünkü ara sıra size küçük iyilik kırıntıları da atar ve o kırıntılar sizi ilişkide tutar. İşte travma bağı budur. Kötü muamele o kadar normalleşir ki normal muamele size büyük bir lütuf gibi gelir. Bugün bana bağırmadı. Ne kadar da nazikti dersiniz. Oysa hiç bağırmamasıdır normal olan. Bir gölgeye dönüşürsünüz. Kendi düşünceleriniz, hayalleriniz, renkleriniz kaybolur gider. Sadece onun dünyasına hizmet eden sessiz bir gölge kalır geride. Peki şimdi ne yapılabilir? İlk adım gerçeği görmektir. O pembe bulutları söküp atmak yani. Karşınızdaki kişi değişmeyecek. Bunu kabullenin. Ne kadar sevilirse sevilsin, ne kadar destek verilirse verilsin, ne kadar kendinizi feda ederseniz edin o değişmeyecek. Bu kabullenme acıdır ama özgürlüğün de ilk tuğlasıdır. İkinci adım, tebrikler, beni kaybettin demektir. Bu pasif agresif bir cümle değil. Bu kendi değerinizi geri talep etme becerisi. Bu şu anlama gelir. Benim zamanım ve enerjim değerli. Benim kalbim bir taş değil ve üzgünüm ama ben böyle bir muameleyi hak etmiyorum. Bu zor konuşmayı mutlaka yapın. Standartlarınızı net bir şekilde koruyun. Eğer size saldırıyor, savunmaya geçiyor, suçluyor ya da manipüle ediyorsa işte o zaman anlarsınız ki bu ilişki zaten bitmiştir. Ya da belki de hiç var olmamıştır kim bilir. Üçüncü adım tam bir kopuş sürecidir. Hiçbir iletişim kurmadan kopuş. Üzgünüm ama narsistlerle ayrılık sonrası arkadaş kalınamaz. Onlar eski ilişkilerini yedek parça deposu gibi görürler. Sizi geri çekmeye çalışacak ve hoovering denen elektrik süpürgesi taktiklerini uygulayacaklardır. Ani özür mesajları, değiştiğini iddia eden sözler, pişmanlık davranışları gibi. Hepsi de birer stratejidir. Bu yüzden mümkünse kapıyı tamamen kapatın. Duruma göre telefon numarasını engelleyin. Sosyal medyadan çıkarın. Hayatınızda aktif olarak bir yere konumlanmasına müsaade etmeyin. Bu merhametsizlik değil, bir hayatta kalma stratejisidir. Toksik bir ilişki derin yaralar açar. Bunları kendi başınıza iyileştirmek bazen çok zordur. Bu yüzden gerektiğinde de mutlaka bir profesyonel destek alın. Travmalarınız üzerine çalışın.
ve hikayenizi yeniden yazın. Ve son adım kendini yeniden keşfetmektir. O ilişkide kaybettiğiniz kendinizi yeniden bulma evresidir bu. Şimdi artık kaybettiğiniz gülümsemeleri yeniden bulma zamanı. Eski rutinlerinize geri dönün. Arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Aynaya bakın ve seni seviyorum deyin kendinize. Bu ilk başta tuhaf gelebilir ama zamanla bu söz gerçeğe dönüşecektir. Pek çok insan bir toksik ilişkiden ayrılmayı düşler ama bunu sırf korkudan dolayı yapamaz. Ya yalnız kalırsam, ya bundan daha iyisini bulamazsam, ya dışarıda hiçbir şey yoksa. Bu bir altın kafes yanılsamasıdır. Evet, kafes lüks görünebilir. Belki ışıltılı duvarları, kadife minderleri vardır ama yine de bir kafes en nihayetinde kafestir ve siz de içinde tutsaksınızdır. Evet, özgürlüğün bedeli belirsizliktir, yalnızlık ve bilinmeyendir. Ama bu belirsizlik o zehirli sahte güvenlikten 1000 kat daha değerlidir. Kendinizi sevmek sadece bir hal değil, bir başkaldırıdır. Yıllarca size empoze edilen tüm o yalanları reddetmektir. Kendini gerçekten sevmek, her sabah aynaya bakıp bugün sana iyi davranacağım demektir. Kendini sevmek, size zarar verenlere kapıyı göstermektir. Kendini sevmek, kendi standartlarınızı koymak ve onlardan asla taviz vermemektir. Doğduğunuzda size bir can, bir kalp emanet edildi. Bu cana lütfen iyi bakın. Eğer size kötü davranan birini hayatınızda tutarak bu emanete ihanet ediyorsanız en büyük günahı kendinize karşı işlemiş oluyorsunuz. Şimdi kendinize şunu sorun. Eğer çok sevdiğim biri, örneğin çocuğum, kardeşim, en yakın arkadaşım bu ilişkide olsaydı ve bu muameleyi görseydi buna izin verir miydim? Eğer cevabınız hayırsa o zaman kendinize de aynı özeni gösterin. Toksik bir ilişkiden kurtulmak bir zayıflık değil, en büyük cesaret gösterisidir. Çünkü siz orada savunmasız, yalnız ama özgür olmayı, o sahte sığınağı tercih ediyorsunuz. Toksik bir ilişki sona erdikten sonra bir süre daha fırtına devam eder. Pişmanlıklar, özlemler, ya şöyle olsaydı gibi sorular. Bunlar son derece normal. Ama sonra yavaş yavaş bir sükunet gelir. Derin, huzurlu bir sessizlik. Ve o sessizlikte yıllar sonra ilk defa gerçekten nefes aldığınızı fark edersiniz. İşte o an gerçekten tebrikler, beni kaybettin diyebildiğiniz bir andır. Çünkü artık o kayıp onun değil, sizin zaferinizdir. Tebrikler, beni kaybettin ve ben de sayende kendimi buldum.